Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur Ceylan, finansal özgürlük ile alakalı videolar hazırlıyorum. Bugünkü videomda en çok merak edilen konut fiyatlarının ne zaman artabileceği ile alakalı öngörülerimi anlatacağım. Kesinlikle bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Gidin, koşun, konut alın anlamında değildir. Ve bu öngörülerimi sadece lafta tutmayacağım. İstatistiklere dayanarak anlatacağım. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Şimdi son zamanlara doğru konut fiyatlarında bir çekilme yaşanmıştı. Özellikle lüks konutta inanılmaz çekilmeler oldu. Dar ve orta kesimin alabileceği konutlarda da böyle belli belirsiz bir düşmeler, stabil kalmalar oldu. Özellikle son 1-2 haftadır fiyatlarda şöyle yavaş yavaş bir artış olmaya başladı. Türkiye'de konut bir yatırım aracı. Diğer ülkelerde konut belki Türkiye kadar bir yatırım aracı olarak gözükmese de Türkiye'de konut halk tarafından bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Ve ayrıca her ne kadar çok çeşitli yatırım aracı da olsa halkımız diğer yatırım araçlarına çok fazla güvenmediği için ağırlıklı yatırımlarını konta yapmaktadır. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde borsalar biraz daha spekülatif yatırım araçları olduğu için daha güvenli liman olduğu düşünülen konut daha fazla tercih edilir hale geldi. Türkiye'yi Avrupa gibi düşünmeyeceğiz. Türkiye farklı bir coğrafya, yani farklı bir dünya, farklı bir düşünce yapısı var. Avrupa'da konut fiyatları çok fazla artmıyor. Tabii ki Avrupa'da da konut fiyatları euro bazında artıyor. Ama bizim ülkemizde artışlar daha hızlı oluyor. Türkiye'de konut fiyatlarının artmasının aslında bir sürü sebebi var. Bu sebeplerden birisi en başta aldığımız göçler. Diğerleri boşanmaların artması, insanların yalnız yaşamayı tercih etmesi. Türkiye'de konut fiyatlarını artıran ana sebeplerden bazıları. Tabii ki en büyük ana sebep de ülkemizde yaşanan enflasyon. Bu enflasyon sebebiyle paranın değeri düştüğü için konut fiyatları da ister istemez Türk lirası bazında artış gösteriyor. Özellikle son dönemlerde bu yaşanan durgunluk ve geri çekilme sebebiyle konut piyasası 2-3 sene içerisindeki en durgun olduğu dönemi yaşıyor. Ülkemizde konut kira çarpanı 9-10 senelere kadar düşmüş vaziyette. Özellikle bazı evlerde, özellikle yatırım yapılmak için alınan evlerde kira çarpanlar 9-10 seneye kadar amorti edilir hale geldi. Ama kirası düşük kalan eski kiracılı konutlarda kira çarpanları 40-50-60 senelere kadar çıkabilmekte. Böyle bir orantısızlık var. Evini yeni kiraya verenler 1+0, 1+1 gibi evlerde güzel konut çarpanlarıyla evlerini kiraya verebiliyorlar. Kiralarda 9-10 senelik bir amortisman süreci demek konut fiyatlarının düşük kaldığına bir delalettir. Yani düşük kaldığı anlamına da bence gelebilecektir. Tabii ki 3+1 konut fiyatları lüks konut fiyatlarına göre çarpanlar hala 20-25 sene bantlarında. Ama akıllı yatırımcı eğer kira getirisi istiyorsa küçük ev alarak paralarını daha fazla arttırabiliyorlar. Birazdan vereceğim istatistiklerde ve grafiklerde ev fiyatlarının ne durumda olduğunu ve konut fiyatlarında beklenen büyük patlamaların ne zaman gelebileceği ile alakalı bir öngörü yapacağız. Bakın ekranda gördüğünüz bu grafikte Türkiye'de konut alım satımının 2024'ün 7. ve 8. ayında artmış olduğunu görüyoruz. Ağustos ayında 134.155'i görmüş ve bu rakam en yüksek rakamlardan birisi. Eğer beni takip ediyorsanız daha önceki videolarımda demiştik ki 6. ay verilerini görmüştük ve 6. ay verilerinde konut alımları dip seviyelerde demiştik. Orada alan aldı. 7. ay verilerini gördükten sonra demiştik ya insanlar yavaş yavaş konut toplamaya başladı. Bakın demiştik faizin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu kadar konut alımı normal değil. İnsanlar konut toplamaya başladı. Fiyatlar artabilir. İlerleyen dönemlerde demiştik. Ve 8. ay verileri de gelmesi üzerine insanların konut toplamaya devam ettikleri görülüyor. Ve tabi bu aşamada 8. ayda ülkelerde bir takım gelişmeler oldu. Amerika faiz indirdi. Türkiye'de bir faiz indirimi beklentisi oluştu. Ve ilerleyen dönemlerde de faizin indirilebileceği anlamına da gelebilecek ipuçları görebiliyorum. Tabii ki bu şekilde öngörüyorum. Şimdi faizlerin yüksek olduğu dönemlerde bu kadar mal toplayan insanlar var. Bu insanlar neden topluyor? Ve bu satılan evlerinde birçoğu kiracılı. Onu da söylemek istiyorum. Elimde bununla alakalı bir istatistik yok. Etrafımda duyduğum kadarıyla hatta sahada insanlar bu şekilde kiracılı evler aldığını biliyorum. Hatta bir tane müvekkilim vardı. O da evini kiracısından dolayı sattığını söylemişti. Birçok insan evini kiracısı yüzünden ucuz fiyata satıyor. Bu satışlardan dolayı da bu rakamların yükseldiğini düşünüyorum. Ve bu satın alan kişiler kiracılarına karşı dava açıp kiracılarını tahliye ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu insanlar da enayi değil.
kiracısız ev dururken gidip de kiracı alacak kadar. Tabii ki burada da bir hesap var. Buradaki hesap ne biliyor musunuz? Burada bir finansal avantaj var. 3 milyon liralık bir evi sen gidip 2,2 milyon liraya, 2 milyon liraya alıyorsun. Bunu aslında kredi gibi de düşünebilirsiniz. Siz bankaya gittiğinizde 1 milyon lira kredi çekmek istediğinizi söylediğiniz zaman banka size 1 milyon kredi verecek. Siz o kredinin ödemesini yapacaksınız 10 sene boyunca. Ve o 1 milyon kredinin ödemesi de 28.966 TL olacak. 10 sene 2,79 faiz oranlarından hesapladığımda. Ve o evi kiraya verdiğinizde evinizden alacağınız kirada ortalama 20 bin lira olacak. İlk sene fazladan krediye 8 bin lira öderken ikinci sene ve üçüncü sene hemen hemen başa baş gideceksiniz krediyle. Ve krediye ödediğiniz para kiranızla hemen hemen eşit miktarlara gelmiş olacak. Bir de uygun fiyata kiracılı ev alanları düşünelim. Bu yatırımcı 3 milyon liralık evi 2 milyon liraya aldı. Belki de 1 milyon lirası yoktu ve anca o şekilde alabildi. Kiracılı ev almak zorunda kaldı. Kiracısından dert yanan birisinden gitti ve 1 milyon lira ucuza o evi aldı. Dolayısıyla 1 milyon lira kredi çekmemiş oldu. Aslında kredisini bedavaya getirmiş oldu. Bu ikinci seçenekte kişi kredi çekmiyor ama kredi çekmiş gibi eski kiracısı olduğu için az miktarda kira alıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Dava süreci boyunca 2-3 senelik bir süreç olduğunu düşündüğümüzde ucuz kira aldığımızı ve 20 bin lira raiç olarak edecek kiradan vazgeçtiğimizi düşünüp 3 bin lira kira aldığımızı düşündüğümüzde her ay 17 bin lira kiradan zarar edeceğiz. Halbuki ilk seçeneğe göre ilk senede 8 bin lira krediye fazla ödemiş oluyorduk. Yani zarar etmiş oluyorduk. Burada artı 3 bin kârdayız ve kiramız da yine artmaya devam edecek. Bu şekilde kredi çekmekten daha karlı bir ticaret de yapılabilir. Dolayısıyla insanların çoğu burada bu şekilde mal topladıklarını düşünüyorum. İkinci bir konu da insanlar faizlerin indirileceğini artık öngörmeye başladılar. Fiyatların ileride artacağını çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı da ev alıyorlar. Şimdi ekrana farklı bir grafik getireceğim. Bu grafikte Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azalış göstermiş ve 13.574 olmuş. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %10 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %49,8 azalışla 76.485 oldu. Bakın 2023'ün Ocak-Ağustos döneminde 152 bin ipotekli konut satılmışken bu rakam 2024'ün Ocak ve Ağustos ayında 76.485'e kadar düşmüş. %50'lik bir kayıp var neredeyse. Bu inanılmaz bir oran. Olası bir faiz indiriminde faizlerin olası bir %1,5-2 bandı arasına çekilmesi durumunda tekrar bu rakam artarak devam edecek. İpotekli konut satışları artmaya devam edecek. Şöyle düşünün, 2025'te 150-200 bin ipotekli konut satıldığını düşünelim. Yani fazladan 75 bin konut satılmış olacak. 75 bin konut fazladan satılması demek arz ve talep dengesini tabii ki etkileyecek. Talep fazla olacak, arz da az olacak. Haliyle konut fiyatlarında artacağı dönemler bu şekilde gelecek. Bu faiz indirimlerinin ne zaman geleceğini kimse bilemez. Bunu sadece ekonomi yönetimi bilir. Ama biz onların söylemlerinden az çok bunu tahmin edebiliyoruz. Şu an bir sıkılaşma dönemi yaşıyoruz. Enflasyon belli kontrollü seviyelere geldikten sonra yavaş yavaş piyasadaki durgunluğun olmaması için faizin indirilmesi gerekir. Çünkü şirketlerin bilançoları kötü gelmeye başladı. Şirketlerde para dönmüyor. Satışlar düşmeye başladı. Muhasebecim dedi ki insanlar galiba batacaklar. Durum bu kadar vahimleşmeye başladı. İnsanlar mal satamıyor. Çoğu şirketin bilançoları eksi yazmaya başladı. Bu şekilde olması çok olumlu bir şey değil. Çarkların, sistemin bir şekilde dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla muhtemel olarak ilerleyen dönemlerde belki bu sene içerisinde, belki de önümüzdeki sene içerisinde faiz indirimleri hızlı bir şekilde gelmeye başlayabilir. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi fikrimdir. Herkes kararını verirken kendi akıl süzgecinden geçirerek karar versin. Eğer konut almaya karar veriyorsanız o şekilde alın. Kimsenin söylemlerine dayanarak fikirlerinizi oluşturmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Şimdi bir başka grafiğe bakalım.
Bu grafik az önce bahsettiğimiz konu aslında. Sadece aya hesaplama yapılmış. Bu videodaki almış olduğum veriler TÜİK'ten alınmış verilerdir. Daha güvenilir olduğunu düşündüğüm kaynaklardır. İpotekli satışlar çok az bir miktarda artış göstermiş son dönemlerde. 2.79'luk bir devlet bankasının kredi muhabbetlerinden dolayı insanlar kredi çekmiş olabilir. Hatta geçenlerde yine bir arkadaşım aradı. Bankaya gittim ve sordum, bana 2.79 kredi verecekler diyor. Dolayısıyla böyle bir kredi oranı da söz konusu. Hatta birkaç kez bankaya işim düştü ve bankaya gittiğimde insanlar hep kredi soruyordu. Şu kadar kredi çeksem ne kadar öderim diyordu. Ve bankada şunu söylüyordu, %50'ye kadar kredi kullandırtabiliyoruz. Tabii ki bu verilecek krediler %50 oranında olanlar, evi olmayanlar için verilen krediler. Ama evi olanlara da %15'lik bir kredi veriyorlar. Şimdi başka bir grafiği ekrana getirelim. Bakın bu grafikte inşaat maliyetlerinin düştüğü gözleniyor. Aslında şunu söyleyebiliriz. Enflasyonun düşüşü ile beraber pahalı satılan ürünlerin fiyatları da normale dönüyor. Bu grafikte gördüğünüz veriler Temmuz verileri. Konuta talep düşükken olan veriler. Talep düşük olduğu için daha az malzeme tüketiyor ve daha az malzeme tüketildiği için de daha az işçi çalıştırılıyor. Malzeme ve işçilik talep az olduğu için de fiyatlar çok artmıyor. Aslında her şeyi birbirleriyle bağlantılı bir zincir gibi düşünebilirsiniz. Fiyatların stabil kalmasının, yani çok fazla artmamasının ekonomideki etkileri her yandan birbirini destekler vaziyette kendisini gösteriyor. Yani durgunluk. Şimdi başka bir grafik paylaşacağım. Bu grafik Temmuz 2024 grafiği. Burada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ne olmuş? Yani geçen sene Temmuz ayına göre %39.8 artmış. Toplam ciro alt detaylarına da bakıldığında 2024 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %20 artmış. İnşaatçı endeksi %58.8 artmış. Ticaret ciro endeksi %40 artmış. Hizmet endeksi ise %56.1 artmış. Konut fiyatlarının artışının en fazla olduğu dönemlerde gördüğünüz gibi cirolarda ciddi miktarda artmış. Ama artık ciro miktarı düşmeye başladı. Müteahhitlerin ettiği kar azalmaya başladı. Müteahhitler burada öfkeli ve sinirli. Müteahhitler fazla kar edemiyorlar. İnsanlar yeni yapılmış 6 milyon, 7 milyon, 8 milyon yerine göre 10 milyon, 12 milyonluk konutları peşin para sayıp alamıyorlar. Dolayısıyla bu ürünleri de satabilmek için müteahhitler karından feragat etmek zorunda kalıyorlar. Yani ucuza vermek zorunda kalıyorlar. Ucuza dediğim aslında ederinde fiyatlar. Ama çok fazla kazanç sağlayamıyorlar. Bundan dolayı bu durumdan da memnun değiller. En kısa zamanda Türkiye'de faiz indirimlerinin gelmesini bekliyorlar. Hatta bu konuda da baskı unsuru bile oluyorlar. İnşaatta ciro endeksi en dip seviyelere kadar gelmiş durumda. Bayağı bir düşmüş. Güzel kazançlar sağlayamıyor inşaat şirketleri. Dolayısıyla bilançolarında da kötü sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum. Hatta öz kaynakları güçlü olmayan şirketlerde zor durumlar yaşayabilir. İnşaat şirketlerinin durumlarının çok iyi olmaması faiz indirimine de delalet eder. Faiz indirimi destekleyici niteliktedir. Çünkü inşaat sektörünün Türkiye'deki yeri çok farklıdır. Biliyorsunuz Türkiye olduğu olası inşaat sektörüne ayrı bir önem verir. Bir haber çıkmıştı, hatırlarsınız. Bir emlakçı fiyatı fahiş miktarda arttırdığı için ceza yemişti. Peki neden bu emlakçı fiyatı fahiş bir miktarda arttırmıştı? Çünkü Amerika faiz indirimi yapmıştı. Amerika faiz indirimi yapması, tamam Türkiye'de de faiz indirimi yapılacağı noktasında bir ipucu verebilir ama neticede Türkiye'de faiz indirimi yapılmamış. Bir anda fiyatın %20, %30 arttırılması olağan değil. Yani anormal. Bir de şöyle bir yanlış anlaşılma var. Faiz indirimi yapıldığında insanlar fırsatçı gibi değerlendiriliyor. Tamam, fırsatçı insanlar muhakkak var ama piyasanın da bir fiyatı var. Şöyle ki 1 milyon lirası olan bir insan bu parasını %50 faizle 6 aylık faize yatırdığında parasını 1 milyon 250 bin lira yapar. Ve bunun gibi birçok insan parasını yattığı yerden artırdı. Mevduata koydu. Mevduatta güzel faizler elde etti. Faiz indirimi geldiğinde parasını 1 milyon 250 bin liraya çıkartan adam ev almak istiyor ya da tarla almak istiyor. Önceden ev almak isteyen insanların 1 milyon lirası vardı. Bakın buraya dikkat edin. Ve şimdi 1 milyon 250 bin liraları var. Paraları arttı. Malı satacak kişi de diyor ki evinin değeri 1 milyon liraydı, satamamış, ilanı geri çekmiş. Sonra faiz indirimi geldikten sonra insanların parası arttı.
Benim de malım değerlendi diyor ve fiyatını 1 milyon 100 bin liraya çıkarıyor. Belki de 200 bin liraya çıkarıyor. Ve evini çok rahat bir şekilde satıyor. Çünkü toplumdaki TL miktarı artmış. İnsanların daha çok parası olduğu için de o eve daha çok para verebilir hale geliyor. Piyasa aslında bunu fiyatlıyor. İnsanların tamamı fırsatçı değil. Sadece piyasa bunu fiyatlıyor. Ekonomi bu şekilde bir denge halindedir. Konutta patlama ne zaman sorusuna geri dönecek olursak, konutta patlamanın ne zaman olacağı sorusuna cevap verebilecek tek kişi ekonomi yönetimidir. Biz sadece öngörülerimizle bu patlamanın ne zaman olabileceğini tahmin edebiliriz. Ama bizim de bu tahminlerimiz doğru çıkmayabilir. Çünkü kararları biz vermiyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. Amerika'nın, Avrupa'nın ve Kanada'nın da faizleri indirmeye başlamasıyla diğer ülkelerde elbet bir gün peşlerinden gidecektir ve onlara eşlik etmeye başlayacaktır. Çünkü bu devletler büyük devletlerdir, yol gösterici devletlerdir. Diğer ülkelerde bu devletlerin yaptığını yaparlar genel olarak. Türkiye'de fiyatlar biraz durulduktan sonra, enflasyon biraz düştükten sonra kontrollü bir büyümeye gideceklerini düşünüyorum. Kontrollü büyüme derken küçük küçük faiz indirimlerinden bahsediyorum. Yüklü bir faiz indiriminin açıkçası geleceğini çok beklemiyorum. Seçimler yeni geçtiği için diğer seçime de uzunca bir dönem var. Dolayısıyla bu dönem içerisinde yüklü faiz indirimleri beklemiyorum. Olası en büyük faiz indirimlerinde 2025 6. ayından sonra ve 2026 yıllarının başları itibariyle olabileceğini sadece tahmin ediyorum. Bu söylediklerim sadece tahminden ibaret ve kendi fikirlerim. Kesinlikle yatırımlarınızı bu söylediklerime bakarak yapmayın. Çünkü faiz indirimlerinin ne zaman olacağını kimse bilemez. Şu dönem içerisinde şunları söyleyebilirim. Şirket bilançolarının kötü gelmesi sebebiyle insanlar borsamızdan kaçıyorlar. Şirketler kar etmiyor, güzel kazançlar sağlayamıyor. Muhtemel olarak destek amaçlı bu şirketlerin finansmanı kolay bir şekilde erişebilmesi için bir faiz indirimi gelebilir. Ama dediğim gibi çok sert faiz indirimleri olacağını açıkçası düşünmüyorum. Eğer çok sert faiz indirimleri gelirse tekrar yüksek enflasyon dönemi yaşarız. Bu da şu anki sıkılaşma politikasına aykırı. Eğer politikalar değişirse söylediklerimizin tam tersi de olabilir. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Yatırımlarımızı da ona göre yapmalıyız. Tekrar ediyorum, burada anlattıklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Siz de ev alırken evin fiyatını, nerede alacağınızı, fiyatların uygun olup olmadığını her şeyi araştırarak almanızı öneriyorum. Çünkü bu piyasada çok fahiş fiyatlı evlerde satılıyor ve çok uygun fiyatlı evlerde satılıyor. Siz evi alırken her türlü detayına dikkat ederek alın. Eğer oturacak eviniz yoksa ve ev alabilme imkanınız şu dönem varsa, uygun fiyata bulduğunuz ve ihtiyacınızı karşılayacak evleri uygun fiyatlara alabilirsiniz. Eğer yatırımlarınızı doğru yatırım araçlarına koymazsanız paralarınız eriyebilir. En azından oturacağınız evi garanti altına almak sizin için mantıklı olabilir. Eğer büyük şirketleriniz varsa, konutlardan daha fazla para kazandırabilecek şekilde değerlendirebiliyorsanız ev almanız sizin için saçma olur. Jeff Bezos o kadar zengin olmasına rağmen hala kirada oturuyor. Çünkü ev alacağı parayla yatırım yaparak evden çok daha fazla para kazanabiliyor. Ama bu durum ona has bir durum. Bu ticari bir başarı. Unutmayalım ki biz Jeff Bezos değiliz. Bundan dolayı çok büyük kazançlar ararken 3-5 kuruş kar edelim diye düşünürken elimizdeki ortalama kazançları da kaybedebiliriz. Bu nedenle yatırımlarınızı yaparken çok dikkatli olmanızı öneriyorum. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Ayrıca kanalıma da abone olun. Kanalıma abone olun ki yeni videolarda güncelliği kaybetmeden hızlı bir şekilde karşınıza çıkabileyim ve güncel değerlendirmelerimle sizlere daha faydalı olabileyim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım.